Kırgızlar veya Kırgız Türkleri, çoğunluğu Kırgızistan'da yaşayan Türk halkı. Türklerin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Yenisey ve Orhun yazıtlarında Kırgızlar, tarihleri çok eskiye dayanan Türk kavimleri arasında zikredilmektedir. Çin tarihi kaynaklarında ise Kırgızlar ilk kez M.Ö. 201 yılında Hunlar zamanındaki olaylar anlatılırken ortaya çıkmakta ve Kırgızların bilinen ilk devletlerini M.Ö. 2. yüzyılda bugünkü Kırgızistan topraklarından doğuya ve kuzeydoğuya uzanan bölgede Tanrı Dağları'nın doğu ve kuzeydoğusunda kurdukları anlaşılmaktadır. Peki Kırgızları ve Türk tarihindeki yerlerini hiç merak ettiniz mi? Gelin Kırgızlara ve tarihlerine beraber bakalım. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Kırgız sözünün çıkış yeri üzerinde farklı iddialar bulunmaktadır. Kırgız etnonimi üzerine yapılan bazı çalışmalar sözcüğün Kırk As sözcüğünden türediği yönündedir. Bir diğer varsayıma göre ise Kırgız sözcüğünün Kırk Kız, ikincisi Kırk Uz veya Kırk Kabile boy sözcüklerinden türediği yönündedir. Kırgızistan bayrağında güneş benzeri şeklin etrafındaki kırk ışık süzmesi buna göndermedir. Ayrıca bir başka teori ise kır gezmek sözcüğünden türediğidir. Günümüzde Kırgız sözü Türk dünyasının her yerinde geçer. Örneğin Tuva Türklerinde bir Türk sülalesinin adı ve aynı zamanda günümüzde Tuva'da soyadı olarak da kullanılan Kırgız sözü bulunmaktadır. Türkiye'de Eskişehir Seyit Gazi'de bir dağ adı olarak varlığını sürdürürken Balıkesir şehri içinde 6 Eylül mahallesinde bir sokak adı olarak çoktan beri söylene gelmiştir. Çin ve Arap kaynaklarında yeşil ve mavi gözlü, kızıl saçlı sarışın olarak geçen Kırgızlar en eski Türk halklarından biridir. Ön Kırgızların Moğol kabileleriyle yaptıkları evlilikler sonucu günümüz Kırgızları ortaya çıkmıştır. Tuva Türkleri, Oğuz Türkleri, Kıpçak Türkleri gibi Türklerden oluşmuşlardır. M.Ö. 250 yıllarında Yenisey Kırgızları olarak Yenisey, eski dilde Enesay, Tuva Türkçesinde Ulukem, vadisi boyunca uzanan bölgelerde, şimdiki Rusya Federasyonu içindeki Krasnoyarsk bölgelerinde yaygın olarak yaşıyorlardı. Yenisey Nehri boyunca yaylak kışlak tarzı bir hayat süren Kırgızlar, milattan sonra 1. yüzyılda Hun diye de bildiğimiz Hingnu devletinde yer aldılar. Hingnuların dağılması üzerine Kırgız Türkleri, Yenisey Kırgız Kağanlığını veya Hanlığını kurdular. 4. yüzyılda kurulan Yenisey Kırgız Hanlığı, Baykal Gölü'nden Tibet'e kadar genelde Türk topluluklarının yaşadığı bölgelerde hakim oldu. Günümüzdeki Hakas Kırgızları bu dönemde ana kütleden koptular. 6. yüzyılda kurulan Göktürk Kağanlığı ile tıpkı Oğuzlar gibi birlik kurmayı kabul etmeyen Kırgızlar, Çin'in güçlenmesinden tedirgin olup Mukan Kağan döneminde Göktürklere bağlandılar. Böylece Türk toplulukları Göktürkler sayesinde tek bayrak altında tekrar toplandılar. Göktürklerin Çin hakimiyeti altına girdi. 630-680 yılları arasında Kırgızlar, Çin işgaline karşı baş kaldırıp ayrı olarak yaşadılar. İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kurulmasıyla yeniden Göktürk Kağanlığı ile birleştiler. Kırgızlar bu dönemde sık sık yönetime ayaklandılar. Kırgızlar, Göktürk Kağanlığı'ndan sonra Uygur Kağanlığı hakimiyetine girdiler. 840 senesinde Uygur Kağanlığı'nı yıkarak kendi Kırgız Türk Kağanlığı'nı kurdular. Kırgızlar 840 yılında Türk tarih sahnesinde önemli bir adım attılar ve Ötügen ve çevresini ele geçirdiler. Bugünkü Kırgız kültürünün temelini oluşturdular. Kırgızlar 840 yılında Orhun bölgesine giderek Uygur hakimiyetini ortadan kaldırdılar ve Orta Asya hakimiyetini ele geçirdiler. Türk Kağanlıklarının milli merkezi Ötüken olmak üzere Kırgız Kağanlığı kuruldu. Karahanlıların tesiriyle İslam dinini kabul ettiler. Kırgız kaynaklarına göre 10. yüzyılda 200 bin Müslüman Kırgız ailesi vardı. 920 yılında Moğol Kitan Devleti Kırgızları baskıya uğratarak Tanrı Dağları çevresine göç etmelerine sebep oldu. Yenisey Nehri kıyılarında Göktürk harfleriyle yazılmış yazıtlar bıraktılar. Kırgızlar Moğollardan sonra Timur ve Özbek Hanlığı içerisinde yaşadılar. Daha sonra 17. yüzyılın sonlarına kadar hanlık seviyesinde varlıklarını devam ettirmişlerdir. 1870'lerde Hokant Hanlığı ile beraber hareket eden Kırgızlar, Rusların Hokant Hanlığı'nı yıkmasıyla beraber Rus hakimiyetine girdi. 1863'te kurulan Orta Asya Rus Generalliğine bağlanan Kırgızlar, Rus Çarına karşı sürekli ayaklanmıştır. Pek çok Kırgız kabilesi Afganistan'a ve Uygur bölgesine göçmüştür. Kırgızlar, 1917'de Rusya'da meydana gelen ihtilal sebebiyle Orta Asya'da kurulan ve 1918 yılının sonunda yıkılan bağımsız Alaş Orda'ya katıldılar. Sovyet Ruslar bölgeyi 1918'de tekrar ele geçirmiştir. 1920'de Kırgız bölgesini içine alan Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yaşayan Kırgızlara bu dönemde Kara Kırgız adı verilmiştir. Deşti Kıpçak bölgesinde yaşayanlara ise Kazak Kırgızlar adı verilmiştir. 1924'te Kazak Kırgızları ile Kara Kırgızlar birbirinden kopmuştur. Kara Kırgızlar yani günümüz Kırgızları 1924'te Kara Kırgızları Özerk Oblastı halkını oluşturmuşlardır ve 1926'da Kırgızistan Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Kırgızlar ulusallaşmıştır. 10. yüzyılda yaşamış ünlü Türk dünyası araştırmacısı Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserde Türk dünyasının coğrafyası tarif edilirken Kırgızların yeri de anlatılmıştır. Kitapta Türk dünyasının en batısında Roma ülkesine yakın olan Beçenek Türkleri, en doğusunda ise Kıtay Çin ülkesine yakın Kırgız Türkleri şeklinde yazılmıştır. Bu iki Türk topluluklarının arasında ise Kıpçak, Oğuz, Yemek, Başkırt, Basmıl, Kayı, Yabaku, Tatar Türkleri olduğu belirtilmiştir. Yine aynı eserde Kırgızların konuştuğu dilin Arı Türkçe olduğu tanımlaması yapılmıştır. Eski zamanlarda Türkiye'ye göç eden Türkistan toplulukları arasında Ötüken ve Yenisey dolaylarından Moğol soykırımından kaçan bazı Kırgız toplulukları da gelmiştir. Mesela Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Ayvalı köyü halkı arasında Kırgız sülalesinden gelenler mevcuttur. Dünyada 5 milyonu aşan Kırgız halkı yaşamaktadır. 3,35 milyonu Kırgızistan'da, en büyük azınlık olarak 410 bini Özbekistan'da, 210 bini Çin'de, 81 bini Tacikistan'da, 32 bini Rusya'da, 40 bini Kazakistan'da, 4 bini Türkiye'de ve 3 bini Ukrayna'da bulunmaktadır. Kırgızlar ağırlıklı olarak Sünni Hanefi Müslümanlardır. İslam ilk olarak 7. ve 8. yüzyıllarda İpek yolu boyunca seyahat eden Arap tüccarlar tarafından tanıtıldı. 8. yüzyılda Ortodoks İslam, Özbekler ile birlikte Fergana Vadisi'ne ulaştı. Bununla birlikte 10. yüzyıl Farsça metni Hudud el-Alam'da Kırgızlar hala ateşe saygı duyan ve ölüleri yakan bir halk olarak tanımlandı. Kırgızlar 17. yüzyılın ortalarında İslam'a geçmeye başladı. Tasavvuf misyonerleri bu dönüşümde önemli bir rol oynamıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde Kırgızlar dindar Müslümanlar olarak kabul edildi ve bazıları hac yaptı. Ateizm, Rus komünist etkisi altındaki kuzey bölgelerinde bir miktar takipçiye sahiptir. Bugün itibarıyla şamanizmin birkaç kültürel ritüeli, özellikle Kırgızistan'ın merkezinde, İslam'ın yanında hala uygulanmaktadır. Temmuz 2007'de yapılan bir röportajda, Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in kızı Bermet Akayeva, komünist etki altına giren kuzey kesiminde bile İslam'ın giderek daha fazla kök saldığını belirtti. Birçok caminin inşa edildiğini ve Kırgızların kendilerini İslam'a giderek daha fazla adadıklarını vurguladı. Şamanizm ve totemizm de dahil olmak üzere birçok eski yerli inanç ve uygulama, İslam ile senkronize olarak bir arada bulunmuştur. Çoğu kadın olan şamanlar, cenazelerde, anıtlarda ve diğer tören ve ritüellerde hala önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey ve Güney Kırgızlar arasındaki bu bölünme, Müslüman uygulamalarına dini bağlılıklarında bugün hala görülebilir. Kırgız Türkleri, yakın dönemde yerleşik hayata geçmiş bir toplumdur. Bayraklarındaki güneş benzeri şekil, bunun bir özetidir. Ve Kırgız otlaklarının ortasında, ocağın dumanının dışarı çıkmasını sağlayan boşlukla özdeşleşmektedir. Kırgızlar asıl olarak dağlarda yaşayan ve buna bağlı olarak da dünyanın en iyi çadırını geliştirmiş Türk toplumudur. Ülkenin büyük bir kesimi dağlarla çevrilmiş olan Kırgızistan'da halen dağda göçebe hayatı yaşayan Kırgızlar vardır. Eski Türklerde olduğu gibi yazın yaylada, kışın ise kışlakta yaşanılmaktadır. Rusya'nın işgaline uğradığında ilk defa yerleşik düzene geçmiştir. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler Kırgızistan'ın bağımsızlığı ile iyi olmuştur. Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Türkiye'yi çok seven ve Türkiye ile her alanda birlik kurmak isteyen bir lider olmuştur. Atambayev, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ve Azerbaycan Meclisi'ndeki söylemleriyle gerek Türkiye ve gerekse Azerbaycan halkı gözünde çok sevilmiştir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.